Pek çok farklı kategoriyi içerisinde barındıran tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmlerini sizler için Bilim Dünyası kanalımızda bilim ve teknoloji meraklıları için listeledik. İçeriğimizde uzay filmleri ve fantastik türün önde gelen en kaliteli bilim kurgu filmleri yer alıyor. Tüm zamanların en iyi 20 bilim kurgu filmleri listesine açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sizler de hangi bilim kurgu filmini izlemeliyim diye düşünüyorsanız bu içeriğin tamamını detaylıca incelemelisiniz. Arabayı saatte 88 binlik bir hıza ulaşıncaya kadar şu ekrana doğru sürmek olacak. Bir dakika doktor. Gereken hızı bulamazsam... Listemizin 20. sırasında Donnie Darko ile Karanlık Yolculuk var. Karanlık Yolculuk, genç bir adamın gizemli macerasını konu ediyor. Yıl 1988, Donnie Darko isimli genç, bir gece bir yaratık tarafından odasından çıkarılıp bir sırra doğru sürüklenir. Yaratık, genç çocuğa 28 gün, 6 saat, 42 dakika ve 12 saniye sonra dünyanın sonunun geleceğini söylemiştir. Olayın şokunu üzerinden atamayan Donnie, bu büyük sırrın ağırlığı altında tüm sosyal yaşantısını sonlandırarak bu gizemli yaratığın peşinden gidecektir. 12 maymun. 12 Monkeys. Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık 5 milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan az sayıdaki insan yer altlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bu esnada virüsün yok olması için bir çözüm yolu bulan insanlar, zamanda geriye gidebilecekleri bir zaman makinesi yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole, Bruce Willis, gönüllü olur. James kendisini 7 yıl geride, bir akıl hastanesinde bulur. 12 maymun Brad Pitt ile akıllardan silinmeyecek, kesinlikle izlenmesi gereken bir film. Çöl gezegeni. Dune. Uzak bir gelecekte geçen Dune ailesi, çöl gezegeni Arrakis'in kontrolüne sahip olan Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağının tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. Baharat adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlar arası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu baharattır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonnen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak çölde tanımadığı bir gezegende kendini hayatta kalma mücadelesi içinde bulur. Ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini de yakalayacaktır. Bıçak Sırtı, Blade Runner. Bıçak Sırtı, çekildiği yıldan çok uzak bir dönemde, 2019 yılında, dünyanın artık distopik bir yaşam alanı haline geldiği bir dönemde geçer. Tyrell gibi devasa üretici firmalar, Replicant isimli, dış görünüm olarak insan türünden ayırt edilemeyen robotlar üretmektedirler. Dünya dışı kolonilerin tehlikeli ve illegal işlerinin halledilmesi için kullanılan bu robotlar, Blade Runners isimli özel polisler tarafından yakalanmaktadır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard, görevini bıraktığı bir esnada, Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak için verilen son bir görevi kabul eder. Ancak 2 milyon insanın yaşadığı bu şehirde görünüm olarak insandan hiçbir farkı bulunmayan bu robotları teşhis etmek hiç kolay olmayacaktır. Solaris. Belirgin bir bilince sahip bir gezegendir Solaris. Oraya gelen dünya insanlarının zihinleriyle oynamak ise en büyük gücü ve yeteneğidir. İnsanların bilinçaltına süzülüp oraya müdahale ederek hafızalarındaki şeyleri maddeleştirir. Burada olanları araştırmakla görevli olarak ilgili üsse gönderilen kişi de gezegenin gücünden payını alacaktır şüphesiz. Oyuncumuz böylesi bir gizemle büyülenirken, kendi geçmişiyle burun buruna gelecektir. Solaris genel olarak bağımsız bir roman uyarlaması olduğu halde özgünlüğünü koruduğu da söylenebilir.
The Thing. Film, John Campbell'in kısa öyküsünden uyarlanmıştır. Kuzey Kutbu'nun buz tutmuş topraklarında bir kurdun peşinden koşan Norveçli bilim insanları Amerikan Antarktik araştırma üssüne kadar gelmişler. Bu arada ben Fakat burada esrarengiz bir şekilde can vermişlerdir. Her şeyi halletmişsiniz. Neler olduğunu anlayabilmek için dışarı çıkan Amerikan bilim adamları Norveç araştırma üssüne gidip esrarengiz olayı çözmeye karar verirler. Norveç bölgesine yaklaştıklarında buldukları şeyler esrarengiz ve tüyler ürperticidir. Bir cesetle karşılaşan adamlar, bedeni otopsi için yanlarında getireceklerdir. Ancak bu şey tahmin edilemez boyutlarda bir ürkütücülüğe sahiptir. Ve bu dünyadan olmayan şey hepsinin sonu olacaktır. Ölüm takibi. Blade Runner. Tehlike neredeyse Triton, genellikle onun tam ortasındadır ve de oyunu kurallarına göre oynamamaktadır. Irak'taki görevinden isteği dışında terhis edildikten sonra, Triton'un, güzel eşi Kate'i, korkunç bir katilin acımasız mücevher hırsızları çetesi tarafından kaçırılır. Şimdi Triton, onu kurtarmak için, en güçlü silahını yani kendisini kullanarak savaşmak zorundadır. Jurassic Park. Jurassic Park'ta fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanı, bilim adamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma imkanı verir. Doktor Hammond, bu DNA'dan yola çıkarak genetik olarak dinozorlar geliştirir ve bir tür hayvanat bahçesi açar. Çeşit çeşit dinozorların canlı olarak görülebileceği bu özel hayvanat bahçesinin ilk test ziyaretçileri ise bir avukat, bir matematikçi, bir dinozor uzmanı ve bir bitki bilimci ile Hammond'un torunlarıdır. Dinozor embriyolarını ele geçirmek isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakınca, bütün dinozorlar adada serbest kalırlar. Mad Max. Fury Road. Fury Road'da, zorlu geçmişi olan Mad Max hayatta kalmak için en iyi yolun kendini yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de bir şekilde kendini Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından, sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasında bulur. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Joe'dan kaçmaktadırlar. Ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir. Kelebek etkisi. Butterfly Effect. Çocukluğundan gelen korkunç hatıralarıyla mücadele etmek zorunda kalan genç bir adam zaman içinde geçmişe yolculuk yapabildiğini ve olayları değiştirebildiğini keşfeder. Ne var ki her değişiklik hem kendi hayatını hem de çevresindeki insanların hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Üstelik de çoğu zaman beklenenin tam aksine. Uzay yolu macerası. Uzay macerasında bir grup maymun ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları aniden yanı başlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir. Aliens. Yaratığın dönüşü, IMDb puanı, 8,3. Bir yaratığın intikamını, konu alan film, yaratığın tekrar dirilip şehri basması ve çeşitli yerlere istila etmesini anlatıyor. Tamam, her şey geçti. Bir yaratık intikam alır mı demeyin. Eşsiz efektleri ve konusuyla sizi ekrana bağlayacak olan önce serinin ilk filmi, Sigourney Weaver'in başrol oynadığı, orijinal adı Alien olan filmi izlemelisiniz. Sil baştan. IMDb puanı, 8,3. Geçmişten kalan hatıralarını sildiren bir adamın hikayesini anlatıyor. Jim Carrey ve Kate Winslet'in yer aldığı, 2004 yapımı, Oscar ödüllü, romantik bilim kurgu filmdir. Clementine hafızasından yaşadığı olayları unutmak için hafıza silinmesi hizmeti veren Lacuna şirketine gider ve bu ilişkiyi, yaşananları unutmak istediğini söyler. Teker teker anılarını sildiren Clementine Jim Carrey ile karşılaştığında gerçekten onu tanımaz. Clementine'in böyle bir prosedür uyguladığını öğrenen Jim Carrey ise, aynı prosedürü uygulamak için Lacuna şirketine gider.
Bu şirket, ikiliyi buluşturan ortak alan olarak nitelendirilebilir. Ancak Jim Carrey, anılarını sildirmeye başladıktan sonra büyük bir pişmanlık yaşar ve kendi beyni içinde kaçmaya başlar. Bu efsane film boyunca ikilinin yaşadığı anlara şahit olacaksınız. Wall-E. Sevimli robot. Bu başarılı filmin konusu günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle dünyayı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Wall-E'ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Wall-E'nin yalnızlığı, başka bir robot olan Evan'ın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır. Film tüketim çılgınlığına ve insan türünün kendi yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair önemli yorumlar yaparken, geleceğin insanlığını teknolojinin esiri olmuş, tembellikten tükenmiş yaşantısını gözler önüne serer. Alien. Yaratık. IMDb puanı 8,4. Yaratık filmi, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor. Tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo görevini tamamlamış bir şekilde dünyaya geri dönerken, başka bir gezegenden bir yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı bu bilinmedik gezegene iniş yapar. Bu çağrının bir uyarı sinyali olduğunu geç fark eden ekip bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında olağan dışı bir tecrübeye, ürkütücü bir maceraya atılırlar. Efsane olan bu film ölmeden önce izlenmesi gereken filmler sıralamasında en üst sıralarda. İzlerken hiç bitmeyen heyecan, korku dolu anlara hazır olun. Terminator. Yok edici. IMDb puanı 8,5. Terminator, çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte, 2029 yılında geçmektedir. Filmde yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup direnişçinin yaşadığı bir gezegendir. Makineler sahip oldukları sınırsız gücü istedikleri gibi kullanmakta, sadece daha fazla güçlü olmanın peşindedirler. Bu nedenle akıllıca bir plan yapan makineler, geçmişi değiştirmeye karar verirler, böylece kendi istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. İnsanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah O'Connor'u öldürmesi için tasarlanan Terminator isimli android, kadını öldürerek, gelecekte insanlığın direniş önderi olacak erkek çocuğu John Connor'un doğmasını engellemek için geçmişe gönderilir. Bilim kurgu türünün en ses getiren yapımlarından biri olan Terminator serisinin, bu ilk filmi serinin ve türünün en kusursuz filmi olma özelliğinde. James Cameron'ın çizdiği bu kusursuz kıyamet sonrası dünya senaryosu, başarısının önemli bir payını seriyle kültleşen Arnold Schwarzenegger'e borçlu. Geleceğe dönüş. Back to the Future, IMDb puanı 8,5. Geleceğe dönüşte, deli dolu bilim adamı Dr. Emmett Brown zamanda yolculuğu mümkün kılan bir araba geliştirir. Bu makineyi ilk kullanan genç Marty McFly ufak bir zamanlama yanlışıyla gelecek yerine geçmişe gönderilir. 30 yıl öncesine dönen Marty'nin burada yaptığı bir hamle, kendi kaderini ilginç bir noktaya sürükleyebilecek bir hataya sebebiyet verir. Artık Marty'nin yapması gereken tek şey kendi doğumunu bile engelleyecek bu hatayı bir şekilde düzeltmeye çalışmak olacaktır. Interstellar, Yıldızlar Arası. Yıldızlar arasında teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murphy şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'ın karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için uzaya açılan zorlu bir karar alması gerekir. Matrix. Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik. Biri rüya, diğeri ise Matrix. Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır.
Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor. Nedir bu Matrix? Aradığı belki de evrenin sırrıdır. Konusu bazı izleyiciler için karışık gelse de sunduğu görsel efektler ve konusuyla uzun yıllar gündemde kalmaya devam edecek. Inception, başlangıç. IMDb puanı 8,8. Leonardo DiCaprio filmdeki karakterinde çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Job'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. DiCaprio'ya içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş verilir. Eğer imkansızı başlangıcı tamamlayabilirse DiCaprio, mükemmel soygun yerine bu sefer tam tersini yapmak zorundadır. Görevleri bir fikri çalmak değil, onu yerleştirmektir. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları, onların, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılamayacaktır. Bilim dünyasına destek olduğunuz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.